Evet dostlarım, kaldığımız yerden devam ediyoruz Stalker'a. Görevimiz, bir tane sinyal bulunmuş. Bilinmeyen bir sinyal. O sinyali incelemeye gidiyoruz. Silahım. Silahım. Evet, bu silahı sevdim ya. Gerçekten güçlü. Mermilerini de aldım. Şöyle bir düzenleme yaptım. Yedek silahım da var. Oh, gidebiliriz. Allah'tan hava aydınlık. Şimdi gideceğimiz yer... Ne oluyor ya? Gideceğimiz yer tam şu tarafta. O yüzden ben... Şuradan gitsem hemen oraya varırım. Go. Ya aslında her binanın içine girilse daha iyi olurdu ya. Bilmiyorum, Pripyat biraz küçük olmuş. Şu an ağzımı açtım. Ama girmeyeceğim. Oh shit. Evet, etraftan dolaşsak olabilir mi? Olamaz mı? Olamaz. Tamam, gelin abi ya, gelin. Çok kalabalıklarmış lan bunlar. Süper. Bu silah bayağı etkili. Uzaktan valla indiriyor. Oğlum buradayım lan. Oğlum şöyle diye ölünce üzülüyorum ya. Aman abi, siz şimdi mutasyona uğramışsınız. Özür dilerim. Şu ne ya? Hala ses duyuyorum. Çok enteresan bir bina var burada. Büyük ihtimalle oraya gireceğiz zaten. Oyunumu seveyim abi, çok fazla köpek sesi duyuyorum ya. Evet, burada bir sinyal varmış. Sinyal. Hop. Bilinmeyen sinyali takip et. Oo, burada bir şey mi patladı ya? Gidiyor. Oğlum yavaş lan. Binanın içinde şu an. Evet, sinyal sona erdi. Nerede abi? Şöyle nefesimi saklayacağım. Ani bir şey olabilir her an. It's back. It's right next to you. I don't see anyone. It's close, and it's moving toward our base. Eyvah. It's underground. Major Kowalski here. You better get back here. We need to prepare for possible attack. Bastards won't catch us with our pants down this time. Eyvah. Hazırlan dediğine göre yalnız gitmeyeceğiz abi. Yani öyle tahmin ediyorum. Evet, görememizin sebebi yer altında olmasıymış. Güzel, mantıklı. Abi aslında gittiğimiz yerlere ışınlanma olsa biraz daha iyi olabilirdi ya. Gerçi haritalar küçük ama bilmiyorum. Evet. İnşallah topluca gittiğimiz güzel bir görev olur. Evet, buranın üstünde albay var galiba. Pardon. What? Oğlum beni de alın. Abi ne oluyor? Silahım var diye mi acaba şey yaptılar dedim ama yok, silahımdan değil. Don't shoot. I'm headed to the main entrance. Who are you?
Abi kapıyı kilitlemişler, bayağı bir önlem almışlar falan. Ne oluyor ya? You're the stalker who disabled the scorcher? Yes, but my plan didn't work. I came here to speak with your commanders. I have information that will allow the army to take control of the zone and destroy it. And the mission is starting. Come, let's talk inside. We've got a problem. Our choppers are crashing for reasons that we've not understood yet. Until we work it out, there won't be any helicopter support. The only way to get to the borders of the zone is on foot. The reasons are obvious. There are many anomalies in the air, especially in the center of the zone. We had a map with the safe air corridor between anomalies, and the helicopters had emission protection systems. That's odd. You're telling me you haven't noticed that anomalies move around after an emission. Some disappear, and new ones show up in different places, which makes your map of anomalies effectively useless. So that's what it is. What? Emissions don't just follow one another. If you can scan the area and identify all the anomalies, the choppers will be able to collect us safely, provided they're dispatched right after an emission. We must inform the HQ of this as soon as possible. I'll contact my commanders right after the emission. Lieutenant, get him on the line as soon as you can. Evet, cephane aldıktan sonra göreve koyacağız. Arkadaşlar oyun boyunca biliyorsunuz kaza alanlarının hepsini inceledik. Şimdi o kazaya neden olan şeyin temelini bulmaya gideceğiz. Gayet güzel. Önce cephanemizi bir alalım. Gerçi almıştık ama. Bir daha alsak. Böyle bayağı bir alalım. Oh. Shit. Şimdi abi ne atabilirim ben ya? Şunları bir yiyelim. Dışarıda emisyon var, o yüzden biraz bekleyeceğiz. Güzel. 50 kilonun altındayız. Her şeyimiz zaten full. Tamam, emisyonun bitmesini bekliyoruz. Süper. Evet, kesme yapacaktım ama bakın şu kapı kilitli. Şu anda buradan dışarı çıkamıyoruz. O yüzden bir olay falan gerçekleşebilir diye düşündüm. Pencereleri falan kapatmışlar bakın. Dışarısı bayağı tehlikeli çünkü. Evet, şu görevi tamamlayamadığımız için üzgünüm. Bir tane mermi istesek. Ha, tamir. Ha, gerçi her şeyim tammış. Süper. Bombaya ihtiyacım var. Ha, ihtiyacım yok. Üzerimde bomba var mı? Acaba lazım olur mu ya? Üzerimde de şey kalmadı ama. Şunları atamıyor muyuz ya, gereksiz şeylere? Oğlum, normalde bu kadar sallanıyor muydu emisyon? Sonlara geldi sanırım. Abi hadi ya. Bir şey devriliyor veya yürüyor sanki dışarıda, anlamadım. Looks like the emission is over. Kirillov, contact HQ. Roger. Evet, görev hala güncellenmedi. Hadi ama. Hep birlikte gitsek amma olur ha. Colonel, why did comms go down? Because of the emission,
It's impossible to establish comms during one. Okay. All right, listen up. Operation Fairway is being taken over by the USS. Is Major Dektarov there? Yes. Okay. He's in command from now on. Tell him to stay put. To be contacted by his superiors shortly. Roger. Abi şu oyuna bir altyazı ekleyin ya. Kendinize mi yaptınız sadece? Major, do you read me? Major Degtyarev here. I read you. Good. As of this moment, you are responsible for completing Operation Fairway. Kowalski and the Stingray Squad will assist you. Report. I've managed to acquire documents about experiments carried out in the zone. Furthermore, we've been contacted by a stalker who's been in the CNPP. His name is Strelak, and he's offered us his cooperation. Roger. Accept his offer. You know what caused our helicopters to crash? Yes, I have the data, and Strelak's information confirms it. The helicopters were hit by anomalies after their locations changed during the emission. The anomaly map issued to the pilots turned out to be useless. Good. That means we have until the next emission. We'll be collected together with the stalker from position B28. Stingray Squad will be evacuated with you. The birds are already in the air. Over and out. You heard the news, fellas. When we go, stick together and keep the stalker alive. Any questions? Get ready to move. Major, can I have a word? Taliye Kowalski ile konuş. Tamam. Ne yapıyorsun abi? Ben de sana bakıyorum 2 saattir. Eyvah eyvah. Abi bana çok güveniyorlar. Hazır olduğunu bildir. Hazırım abi, zaten her şeyimi aldım. Peki için hazırım. Gidelim. Let's go. Böyle filmler falan çıkınca burası yıkılacak zannettim. Hani oyunda o tarz efektler yok ya. O tarz şeyleri hep Move böyle out, squad. filmlerle anlatıyorlar. Evet abi, hep birlikte gidiyoruz. Şöyle oyunumu kaydedeyim. Oh, oyunun başından beri bunun gelmesini bekliyordum. Tehlike ne gibi tehlike acaba, onu anlamadım. Al abi şunu. Would you look at that? The sons of bitches actually made it. You were right, Strelok. Zombies! Eyvah. Oo, iyi nişancılar. Ya buralarda zombi hiç hayra alamet değil. Bir şey bunları üstümüze salıyor sanki. Hop hop. Bir de arkadakileri bırak. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Aman abi, çok dikkat edelim çünkü adamları korumamızı söyledi. Ben yaralandım mı ya? O nasıl bir gidiş? Şurada bir düşman gösteriyor. Neyse, o kadar nişancı şeyim yok. Hop hop hop. Там сзади около десятка зомбированных. Move to the left and cover each other. Zombiler silah kullanıyor. Enteresan bir olay.
Çok yakında. Arkadaş oyunun sonlarına geldim. Silahımı zerre geliştiremedim ya. Лови гранату, урод! Adamlar bayağı iş yapıyor ya, hoşuma gitti. Diğer oyunlardaki gibi saçma sapan sıkmıyorlar. Ay, kendi adamını sıkıyor. Ben diyorum bu adam niye böyle bu kadar şekil? Koş. Hop. More zombies up ahead. Through the arch. Abi ben seni zor vuruyorum, sen o kadar uzaktan beni nasıl vuruyorsun ya? Bol bol harcayacağım abi, bol bol. Umurumda değil. İlerle diyorsa ilerleyelim ya. We're on the way. Our orders are to take off if we come under attack, so hurry the hell up. Oha. Roger that. We'll be there soon. Ne oluyor lan? Stay alert and follow orders. We're real close to the evacuation point. Let's move. Hadi abi gidelim. Oğlum adam niye ortada duruyor? Allah senin atmasın. Korkma abi, korkma. Ah. Abi böyle bir dürbün olamaz ama ya. Ah ya, öldü adam. Abi bu nedir ya, bu sniper mı bu? Allah aşkına çıkartamıyor muyuz? Boşalt deyince şöyle oluyor. Eyvah ya, bu dürbün bizi bayağı üzecek. Yakından dürbün kullanmayacağız artık, yapacak bir şey yok. Adamımız öldü. Yine çılgın bir şey var burada. Fire at will. Go! Bir de zorlaşıyor fark ettiyseniz. Acımayacağım abi mermiye ya, adamlar ölüyor. Gebertelim, sonradan gelme şeyi var çünkü. Hop. Arkadaşlarım vurma, bana vur. Oğlum bu ne ya? Eyvah. It's here. Hop. Eyvah eyvah abi, en sevmediğim şey mistik güç. Hayır. Okay. İyisin iyisin, bir şey yok. Doktor bize lazımsın lütfen. Aman. Eyvah be abi, her türlü tehlike okey de. Suratımıza dosya kağıtları atan yaratığa kadar okey de bu mistik güçleri sevmiyorum ya. Major Detective, we're taking heavy fire from an unidentified enemy. We cannot hold out for long. Shit. It's monolith fighters. Fire at will. Eyvah, normal savaşçılar. Çabuk çabuk çabuk. Adamlara vurma, bana vurun. To the choppers, go, go, go! Bizim adamı mı sıktım ben yine? İnanılmaz. Aa, helikopter de koş.
твою... Oğlum bir dakika ne yapıyorsun ya? Oğlum çok saklı bunlar ya. Şunu mu alayım, ne yapayım? Bunu da bunlara harcamak. Abi alanlar vallahi hepsini indirdi ya. Yok abi ya. Bir ıskalarım falan. Silah da şey olmak üzere. Пристрелю тебя, гад, как собаку пристрелю! Я его прищучил! Aslında bunun yalnız kaldığında kullanacak bu silah. Oha! Oğlum nereye atış ediyorsunuz görmüyorum ki ya. Берегись, граната! Hayır yapmıyorsun onu. Çıkar şunu ya. Belirli yerlerde mi ölüyorlar yoksa savunmayınca ölüyorlar mı onu merak ediyorum. Bomba atacak şey. Güzel. Hiç sanmıyorum gidebileceğimizi ama bir şeyler olacak ya. Major declares we're ready to go. Get in that chopper. I hope it was worth it. Вали, Гондураса! Aa ben. Бей их! Получай! Helikopterler de helikopter ama ha. Влепил скотине! O şaka mısın ya? Получи, скотина! Abi hiçbir şey çözemedik. Порвем их! Neyse gidelim bakalım. Buraya kadar geldik yani öyle değil mi? Burada yalnız kalmayalım. Bu işin geri dönüşü yok. Vay anasını ya. Niye geldik? Niye gidiyoruz ya? Hiçbir şey çözemedik yani şu an. As a reward for successfully completing his investigation, Degtyarev was offered a promotion to colonel and the position of mission coordinator. He declined the opportunity to work at the HQ and submitted a personal request to be sent to the zone as the USS Permanent Observer. The information about the development of psi devices obtained by Degtyarev alerted USS commanders. All the information gathered on X-designated laboratories was removed from military archives and filed as top secret. All personnel working in the zone were ordered to prevent the disclosure of information about the laboratories at any cost. Several experimental samples were made on the basis of technical documents for Item 62. Following a set of test trials, it was decided not to go ahead with large-scale deployment of the weapon due to the high cost of ammunition. Nonetheless, it would be reasonable to assume that further development of the Gauss rifle is ongoing. Skadovsk became home to any and all who could reach it. Fierce stalker resistance did not stop the bandits from making regular and ultimately unsuccessful attempts to establish their so-called order on the ship. Despite this ongoing struggle, the Skadovsk carried on its unique brand of life. Unfortunately, it didn't last long. Bloodsuckers from the lair near the Skadovsk found the way to the ship
When bloodsucker attacks began to occur even in broad daylight, it was decided to mount an assault on the lair. Unfortunately, the hunters failed to advance deep into the tunnels, and soon afterwards, a wave of bloodsuckers annihilated all the ship's residents in one fell swoop. A fragile balance was reached between freedom and duty squads at Yanov Station. Tired of the endless struggle, fighters of both factions started leaving their squads and joining the Free Stalkers. Professors Herman and Ozerski were forced to cut short their scientific research in the zone due to a lack of data. On returning to the outside world, the two scientists proceeded to engage in unrelated work. Gary's stories about the Army's fate scared stalkers away from Pripyat. The few who dared to venture into the city ran into inexplicable phenomena, which added further dark strokes to an already gloomy picture of the dead city. Organized mercenary squads continue to be active in the zone. Their interest in the secret laboratories is becoming increasingly difficult for USS operatives to ignore. Attempts to establish the identity of the client who hired the mercenaries proved unsuccessful. The area around Yanov Station continues to attract growing numbers of stalkers. The lack of dangerous mutants and abundance of anomalous areas have led to the area being referred to as a treasure trove, with increasing regularity. Rumors of Zulu's fate reached the leader of duty, General Voronin. Counter to most expectations, Voronin decided to posthumously award Zulu with the Silver Shield, duty's highest decoration. Vano headed off to the freedom-controlled military warehouses, where his cheerful personality and optimism quickly earned him the popularity they merited. Ultimately, he took charge of a small group of researchers involved in investigating anomalous areas. Senior Lieutenant Sokolov continued to take part in flying missions over the zone. During one such recon flight over Limansk, his aircraft was shot down by mercenaries. 2 weeks later, he was picked up by a patrol near the cordon. Within a month of his rescue, Sokolov had left the Air Force, joining a civil airline instead. A group of stalkers was forced to seek shelter on Noah's old barge during a particularly powerful emission. When the barge was attacked by a horde of snorks afterwards, stalkers were forced to concede that the barge was as good a defense against mutants as anything they'd seen. Even more astonishing was a litter of pseudo-dog puppies that Noah himself led into battle against the snorks. Having overcome his alcoholism, Cardin left the Skadovsk. Stalkers said he went to look for his missing friends. Several days later, he returned, suffering from wounds and radiation poisoning. As soon as his wounds healed, he left the zone for the second and final time. Strelok passed on the information he obtained on his trip to the Chernobyl NPP to the USS commanders. This prompted the government to create a scientific institute for research of the Chernobyl anomalous area. Strelok took up the position of chief scientific consultant to the institute. When Colonel Kowalski, commander of the Stingray Group, returned from the zone, he was forced to explain the reasons for the failure of Operation Fairway. Following a dragged-out investigation and the brass's failed attempt to make him the fall guy, the colonel was finally given an honorable discharge. Evet, vay be. Arkadaşlar birkaç konu çok dikkatimi çekti. O ilk bölümdeki gemi vardı yani böyle askeri üs. Yok olmuş, yaratıklar orayı yok etmiş. Bir de laboratuvar da yok olmuş. Yani biz gittik ama hiçbir şeyi çözemeden geri geldik.
Bilmiyorum, belki ikinci oyunu bu Pripyat'la ilgili olabilir. Yani hakkında bir şey okumadım ama belki de öyledir, belki değildir, bilmiyorum. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Bazı arkadaşlar var yorum yapıyor ama beğeni atmıyor, bak onları görüyorum. Lütfen beğeni de atarlarsa çok çok sevinirim. Ve diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Праздник красных флагов, звонкий смех детей. Все исчезло.